Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Videoma sponsor oldukları için PCBWay şirketine teşekkürlerimi sunarım. Bildiğiniz üzere daha önceki videolarda otomatik far devreleriyle alakalı birkaç adet video paylaşımında bulunmuştum. Paylaşmış olduğum bu videolar PCBWay şirketi tarafından keşfedilerek kanalıma ve videoma sponsor olma isteğinde bulundular. Ben de kendilerini kırmayıp bu teklifi, bu isteği kabul ederek hemen ilk başta yapmam gereken PCBWay'in sitesine bir Gerber dosyası yükleyerek bu şekilde görmüş olduğunuz gibi otomatik far devresini orijinal bir baskı halinde almak istedim. Peki PCBWay sitesine nasıl giriş yapabiliriz ve siparişi nasıl oluşturabiliriz? Hemen kısa bir intromuz var. İsterseniz onu izleyelim. Sonradan devremizin montaj aşamasına geçebiliriz. PCBWay web sitesi incelemesine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere PCBWay'in bazı özelliklerini göstereceğim. Web sayfaları ve bunların nasıl kullanılacağı öncelikle detaylı PCB sipariş sürecini size tanıtalım. PCBWay web sitesini ziyaret ederken PCB anında alıntı sayfasında bazı alt sayfalar bulacaksınız ve anında fiyat teklifi almanın 3 yolu var. PCB siparişleriniz için bu alıntı sayfası en sık kullanılan sayfadır. PCBWayers tarafından özellikle PCB dosyalarına hazır olmayanlar için teklif almak üzere seçilmiştir ve sipariş prosedürleri de çok kolaydır. PCB parametrelerini seçin ve doldurun. PCB anlık teklif ana sayfasında 2 parametre boyut ve miktar olarak doldurulmalıdır. Diğer parametreler tasarımınıza ve özelleştirme gereksinimlerinize göre seçilebilir. Sadece varsayılan seçenekleri değiştirmeyin ve mühendisimiz dosyaları inceledikten sonra doğru fiyat teklifini sunacaktır. Bazı özel gereksinimleriniz varsa veya PCB ayrıntılarını mümkün olduğunca açık bir şekilde boşluğa yazabiliyorsanız, ek seçenekleri kontrol etmeyi unutmayın. 2. Adım Hesaplaya tıklayın ve karta kaydedin. Tüm parametreleri belirledikten sonra fiyat teklifi almak için Hesapla düğmesine tıklayın. Burada belirtilmesi gereken bir şey de sayfanın sağ tarafındaki fiyatın genel bir fiyat olduğu ve nihai fiyatın incelemeye tabi olduğudur. Nedenini öğreneceksiniz. Fiyatta herhangi bir değişiklik olması durumunda PCB servis temsilcisi ayrıca size uygun teklifi e-postayla gönderecek ve varsa bazı tasarım sorularını onaylayacaktır. Adım alıcı bilgilerini girin. İlk kez sipariş veriyorsanız teslimat bilgilerinizi doldurmayı unutmayın, kaydetmeyi unutmayın. 4. adım ödeme yöntemini ve kargo seçeneklerini seçerek tercihinize ve adresinize göre tercih ettiğiniz ödeme yöntemini ve kargo seçeneklerini belirledikten sonra seçebilirsiniz. Ödemeyi tamamlamak için son kontrole tıklayarak siparişinizi verebilirsiniz. Bu da çok uygun bir iş olan web sitesinden üretim durumunu takip edebilirsiniz. Hızlı dönüş PCB teklif sayfası. Bazı PCBWayer'lar PCB'nin ayrıntılı parametrelerini bilmiyorlarsa ve yalnızca Gerber dosyalarına sahiplerse hızlı sipariş PCB sayfasının cevap olacağı sorusunu sorabilirler. Hadi standart PCB alıntı sayfasına dönelim. Giriş görünümünü bulmak için tam burada bu sayfanın özel özelliğine tıklayın. Size Gerber dosya parametrelerini otomatik olarak alabilen bir araç sağlıyor. O zaman tek yapmanız gereken sadece özelleştirmeyi seçmektir. Renk ve yüzey kaplama gibi seçenekler. Eğer PCB'nin varsayılan özellikleri doğruysa ve ihtiyaçlarınızı karşılıyorsa, bu siparişi sepetinize kaydedip ödemeye devam edebilirsiniz. Yüksek işlem tasarımı ve daha fazla özelleştirme gereksinimleri için gelişmiş PCB sayfası ihtiyaçlarınızı karşılamaya daha yatkın olacaktır. Bu sayfanın genel sipariş prosedürü, standart PCB teklif sayfalarından farklı değildir. Ancak daha fazlasını gerektiren, daha geniş bir özelleştirme seçenekleri yelpazesi vardır ve hassas üretim süreci. Örneğin,
Standart PCB katmanlarının seçenekleri 1-14 katman arasında iken, gelişmiş PCB sayfasında maksimum katman sayısı 60 katmana ulaşır ve daha fazla serigrafi ve lehim maskesi renkleri mevcuttur. Diğer yönlerde gelişmiş PCB üretimi için daha sıkı kalite kontrolümüz vardır ve hesaplamaya tıkladıktan sonra ücretsiz son denetim raporları sağlayın. Seçilen parametreleri kontrol etmenize yardımcı olacak bir PCB ayrıntı listesi vardır. Şimdi PCB sipariş süreci hakkında başka sorularınız varsa, 3 çeşit PCB teklif sayfasının tanıtımını tamamladık. Bunları aşağıya yorumlarda bırakın, ardından size mümkün olan en kısa sürede cevap vereceğim. Web sitesi araştırmamızın bir sonraki bölümü için bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler. Arkadaşlar devremizin montaj işlemini bitirdim. Şimdi buradaki bağlantılardan size biraz bahsetmek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz mavi kablo, yani Clemens'in en uç kısmındaki giriş yeri, artı 12 voltun gireceği yer. Hemen alt kısımda burada görmüş olduğunuz beyaz kablo GND, yani eksimiz, şasemiz. Şimdi şu alt kısımdaki görmüş olduğunuz siyah kablo normalde Role'nin COM ucuna gitmektedir. Buraya artı verirseniz bu uçtan artı alırsınız, veya düzeltiyorum, tam tersi 2 numaraya, yani şurada görmüş olduğunuz Clemens'in 2 numarasına artı verirseniz eğer, şuradaki artı verirseniz direkt Role'nin COM yani ortak bağlantısına artı gitmiş oluyor.
Dolayısıyla role tetiklendikten sonra bu siyah kablodan artı çıkacak veya eksi verirseniz eksi çıkacaktır. Şimdi araç üzerinde tabii ki montajı farklı oluyor ama sizlere gösterebilmem için bu şekilde bir bağlantı yaptım. Direkt eksiği rolenin COM bağlantısına verdim. Role tetiklendikten sonra çıkış kısmından eksiği iletecektir. Daha güzel bir görüntü oluşması açısından bu şekilde bir led kullandım arkadaşlar. Bunu da bir aracın farından sökmüştüm. Daha doğrusu güzel bir görüntüsü olduğundan dolayı bu ledleri kullanmak istiyorum. Hemen şimdi isterseniz devremize bir artı eksi girişlerimizi verelim. Mavi kablom benim zaten artı 12 voltumdu. Hemen şöyle ledlerim ile, yani daha doğrusu ledlerimin artısıyla modüle gidecek olan artıyı ortak yapıyorum bu şekilde. Veya eksiği ortak yapıp rolenin çıkışından artı alabilirsiniz. Ben artıları ortak yaptım. Rolenin COM bağlantısına eksi verdim. Dolayısıyla role tetiklendikten sonra eksiği bu uçtan direkt ilgili ledime gönderecektir. Hemen şöyle eksi bağlantımı da yapıyorum arkadaşlar. Artı ve eksi girişlerimi sağladım. Şöyle klemensleri biraz uzak tutalım. Şimdi buradaki mantık şu şekilde arkadaşlar. Normal aracımızla seyir halinde giderken eğer bulunduğumuz ortam veya dışarısı aydınlık ise zaten görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde ledlerim yanmıyor. Hemen şimdi ayarla güç kaynağı üzerinden artı 12 voltumu gönderiyorum. Şu anda artı 12 volt modülün üzerinde mevcut arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz trim pot sayesinde dışarıdaki, yani dış ortamın aydınlığını ve karanlığını hassasiyet bakımından LDR üzerine düşecek olan o ışık ayarını buradaki trim pot üzerinden yapabilirsiniz. Hemen şöyle şimdi zaten 12 voltumu vermiştim. Şu anda bulunduğum ortam aydınlık. LDR'nin üzerine bir karanlık getirelim. Yani düşünün ki bir tünele girdiğimizi düşünecek olursak bu şekilde ilgili ledlerim yanıyor arkadaşlar. Biraz bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ledlerim söndü. Şimdi buradaki mesela karanlık oldu. Ledlerim yanıyor. Sonrasında aydınlığa çıktık. Bekliyoruz. Buradaki bekleme süresini biraz daha uzattım arkadaşlar. Tabii ki bu çok daha uzun olabilir. Örneğin 1 dakika olabilir, 5 dakika olabilir ki dışarıdaki o işte bulutların gölgesi, havanın sisli veya yağmurlu olduğu, daha böyle hafif bir karanlık olduğu durumlarda modül kararsız kalmaması açısından bu süreyi tabii ki uzatabiliriz. Tekrardan şu şekilde karanlık yapıyorum. Aydınlık bir ortama çıktığımızı düşünüyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ledler veya aracın farları bir süre daha yanıyor. Sonrasında sönüyor. Dediğim gibi buradaki aydınlık ve karanlık hassasiyet ayarını trim pot üzerinden yapabiliyoruz. Çünkü LDR burada hassasiyeti daha iyi algılayabilmesi için, gece ve gündüzü daha iyi algılayabilmesi için bir ayar yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi dolayısıyla kararsız durumlar olabilir. Modülün çalışması bu şekilde arkadaşlar. Biraz önce de söylediğim gibi araç üzerinde bu bağlantılar farklı olabilir. Sizlere göstermek amacıyla bu şekilde bağlantı yaptım. Bağlantı konusunda da sizlere yardımcı olurum. Eğer bu modülü satın almak isteyen arkadaşlar olursa yine videonun açıklamalar kısmında linki bırakıyorum. Dolap uygulaması üzerinden satış işlemleri gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Devremiz bu şekilde hemen hemen bütün araçlara uygulanabilir. Gayet sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Tekrardan bir şöyle karanlık getirelim. Zaten karanlık geldiğinde görmüş olduğunuz gibi modülün LED'i yanıyor. Yani modül üzerindeki mavi LED yanıyor. Karanlık geldikçe aydınlığa çıktığımızda şu anda modül devre dışı. Tekrardan modül devrede. Modülü devre dışı bırakıyoruz. Yani aydınlık oldu. Bir süre bekliyoruz. Bir süre bekledikten sonra modülümüz otomatik bir şekilde farları kapatacaktır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi devre sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanalıma ve bana destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bu ve buna benzer projelerde
Görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.